Herkese merhaba, Aşçının kanalı Aşçı Tarifine hoş geldiniz. Yeni haftada yeni bir tarifle karşınızdayım. Bu hafta gördüğünüz gibi mükemmel bir tavuk burger tarifi paylaşacağım sizinle. Dışarıda zincir restoranlarda yediğiniz gibi ama daha kaliteli bir burger tarifi olacak. Ekmeğini kendimizin hazırladığımız mükemmel bir brioche burger ekmeği içinde özel olarak hazırladığımız baharatlı un karışımına bulanmış ve kızartılmış tavuk but olacak. Tarifin detaylarını ve malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden bu efsane burgerin tarifine geçiyorum. Önce tavuk but parçalarını marine etmekle işe başlıyorum. Bunun için bir ayran hazırlayacağım. Yoğurdumu kaseme aldım. Üzerine yavaş yavaş su ekleyerek karıştırıyorum. Bu yaptığımız ayran karışımı tavuklarımızın daha yumuşak, daha lezzetli olmasını sağlayacak. Bu şekilde koyu kıvamlı bir ayran olacak. Burada derisi ve kemiği ayıklanmış tavuk but parçalarım var. Bunları bu şekilde kasabınızdan ve marketinizden almanız mümkün. Şimdi bu tavuklarımı bu ayran karışımı içerisine ilave ediyorum. Üzerine tuzumu ilave ediyorum. Üzerine karabiber ilave ediyorum. Ve sosun içinde karıştırıyorum. Ve bu şekilde sosun her yerine bulaşmasını sağlıyorum. Daha sonra düzeltip streç filmiyle sarıyorum. Tavuklarımız dinlendikçe daha yumuşak, daha güzel bir hal alacaklar. O yüzden şimdi bu şekilde dolaba kaldırıyorum. Tavuğum dolapta dinlenirken ben de baharatlı un karışımını hazırlayacağım. Burada baharatlarım var görmüş olduğunuz gibi. Burada da sebze çeşnim var. Bu sebze çeşniyi marketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi unumun içerisine baharatlarımı ilave ediyorum. 2 çay kaşığı soğan tozu, 1 çay kaşığı sarımsak tozu ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kişniş tozu, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı toz zerdeçal ve son olarak 3 çay kaşığı sebze çeşni ilave ediyorum. Ve baharatın unun her yerine eşit dağılması için güzelce karıştırıyorum. Hazır olan unun içerisine dinlenen tavuklarımı tek tek atıyorum. Ve her yerinin güzelce un ile kaplanana kadar karıştırıyorum. Ve elimle unun içinde biraz sıkıyorum. Bu sıkma işlemi sırasında tavuğumuzun dışında gördüğünüz gibi parçacıklar oluşuyor. Bu parçacıklar yağa girdiği zaman çıtırlaşıp güzel bir çıtır haline alıyorlar. O yüzden bu işlemi yapmak önemli. Güzelce bütün tavuklarımın hepsini aynı şekilde paneliyorum. Bütün tavuklarımı güzelce un ile kapladıktan sonra kızartma işlemine geçiyorum. Derin ve ısınmış yağın içerisine yavaşça bırakıyorum tavuklarımı. İçerisine çok fazla tavuk atmayın yoksa yağınız soğuyacaktır ve tavuklarınız hamur olacaktır. Güzel kızarmayacaktır. O yüzden yağın ısısını kaybetmemeniz gerekiyor. Biraz piştikten sonra ters çeviriyorum. Mümkün olduğu kadar derin bir yağın içerisinde kızartmamız lazım. Evet, şimdi diğer tarafını tekrar çevirdim. Gördüğünüz gibi altın sarısı bir renk aldı. Ve tavuklarımı piştiğinden emin olduktan sonra kağıt havlu serilmiş bir tabağa çıkartıyorum. Tavuklarım görmüş olduğunuz gibi altın sarısı renginde mükemmel çıtır çıtır oldular. Aynı zincir tavuk restoranlarındaki gibi inanın birebir oldular. Hiçbir farkı yok. Bu şekilde mükemmel tavuklar yapabilirsiniz.
ve sevdiklerinize o muhteşem eşsiz lezzetleri tattırabilirsiniz. Şu şekilde yakından göstereyim. Dışındaki çıtırları inanılmaz güzel. Şöyle iç kısmını da göstereyim. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi tavuklarımı bir fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Ve üzerine cheddar peyniri ilave ediyorum. Cheddar peynirini ekleyip fırında erimesi için sıcak fırının içerisine koyuyorum. Hamburger ekmeklerimi daha önceki videoda hazırlamıştık. Linkini yukarı bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. İnanılmaz güzel tereyağlı bir yoş hamburger ekmeği oluyor. Hazırladığımız burger ekmeklerini ortadan kesiyoruz. Ve ısıtmak için sıcak yağsız bir tava içerisine alıyorum. Bu şekilde içleri güzel bir şekilde hem ısınacak hem de karamelize olacak. Burada çok basit, pratik bir acılı mayonez hazırladık. Mayonez içerisine birkaç damla acı sos ilave edip karıştırdık. Çok basit. Siz de istediğiniz bir sosu hazırlayabilirsiniz. Burada marul ve domates dilimledik. Burger turşumuz var. Ekmeklerimiz karamelize oldu. Şimdi ekmeğin altına sosumu sürüyorum. Ve güzelce her yerine dağıtıyorum. Üzerine dilimlediğim marulları ekliyorum. İkinci ekmeğime de aynı şekilde ekmeğin altına sos sürüyorum ve güzelce her yerine yaydırıyorum. Üzerine marul dilimleri ekliyorum. Üzerine domates ekliyorum. Ve üzerine turşu ekliyorum. Siz burada istediğiniz malzemelerle istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize ve yaratıcılığınıza kalmış bir durum. Şimdi ekmeklerimin kapaklarına da aynı şekilde sos sürüyorum. Her ikisine de. Ve güzelce yaydırıyorum. Daha sonra şimdi cheddarlara eriyen tavuklarımı ekmeklerin üzerine alıyorum. Yani şu anda inanılmaz güzel oldular. Bunu size anlatamıyorum. Mükemmel yani bir görüntüsü var. Kapaklarını da kapatıyorum ekmeklerimin. Görmüş olduğunuz gibi burgerlerimiz hazır. İddia ediyorum böyle güzel lezzetli bir tavuk burger yememişsinizdir. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakırken yeni haftada yeni tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.